Merhaba arkadaşlar, yeni videoya hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu dronlarımızla videolar çekmişizdir. Yani hafıza kartına kaydederiz. Yanlışlıkla silmek durumunda kalabiliriz. Veyahut da yerimiz yoktur. Mecbur birkaç dosyayı silip yeni video çekmek isteriz. Bazılarını silmek istemeyiz. Bunlar başımıza gelmiştir. Kimi videolarımız kaybolmuş. Kimilerini silmek durumunda kalmışızdır. Bugün sizlere göstereceğim bir sayfayla bütün bu sorunları ortadan kaldıracağız. Bu uygulamayla arkadaşlar özellikle hafıza kartından, yani şu hafıza kartından, bu hafıza kartından fark etmiyor. Flash bellekten fark etmiyor. Buradaki dosyaları kurtaracağız. Yani silinen dosyalarımızı kurtaracağız. Gelin isterseniz videomuza geçerek detaylı bir şekilde anlatalım. Arkadaşlar kullanacağımız sayfanın ismi 4D Dik. Zaten açıklama kısmında da linklerini bulabilirsiniz sayfana. Burada neler yapılabileceğini gösteriyor sayfada. Neleri kurtarabileceğimizi. Ücretsiz indireceğiz. Sayfamızda bu verilerin neden silinebileceğini bir maddelemişler. Donanımsal sorunlar. Yani Windows'umuz çökebilir, bilgisayarımız çökebilir. Yazılımın bozulması. İnsan hatası, yani kendimiz silebiliriz. Virüs girebilir. Ürünlerimiz kullanılamaz hale gelebilir. Videolarımız, fotoğraflarımız hiç fark etmiyor. Yani doğal afetler tabii ki mesela bu kırılabilir. Kırıldıktan sonra bunun işte hard diskinden veri kurtarmaya çalışabiliriz vesaire. Zaten laptopta, sabit diskte, yani şöyle elimde gördüğünüz bir sabit diskte ya da harici olarak harici diskte. Yani SD kartlarda, USB bellekte, yani hepsini neredeyse kullanıyorum arkadaşlar. Ben de burada gördüklerinizi. Hafıza kartı. Zaten drone'la dijital kameralarda hafıza kartı olarak değerlendirebiliriz. Şimdi uygulamamızı ücretsiz bir şekilde denemek için indiriyoruz. İndikten sonra bir kurulumunu yapalım. Hemen kurulumu gerçekleşsin. Şu an kurulumumuz gerçekleşti. Hemen kullanıma tıklayalım. Uygulamamız açılsın. Tenor Şair diye bir uygulaması. Şu an uygulamamız açıldı arkadaşlar. Kullanımı oldukça basit. Hemen direkt karşımızda nereden kurtarabileceğimi. Bizim işte şu anki bende olan Data D'yi ve Windows C'yi gösteriyor. SD kart buradan, yani şu an bağlı olmadığını gösteriyor. Buradan fotoğraf onarımı, video onarımı, yani çökmüş bilgisayarın kurtarılması seçeneklerini sunuyor. Bunlardan istediğimizi seçerek yapabiliriz. Ben bir tane SD kart takayım arkadaşlar. Şöyle 64 GB'lık bir tane SD kartımı kart okuyucuya takarak hemen bilgisayara takıyorum. Evet arkadaşlar, şu an bilgisayarım SD kartı okudu. Hemen geliyorum. Zaten hemen buldu, harici cihaz olarak SD karta tıklıyorum. Burada bir tane SD kartı buluyor. Bunu tara diyorum. Zaten ne kadar şu anki ögeleri gösteriyor ve ne kadar yer aldığını. Şimdi yeniden taramayı istiyorum. Neler bulabiliriz? İçerisindeki sesleri, yani farklı PDF dosyaları vesaire. Sistem dosyaları, belgeler. Ben belge istemiyorum. Mesela videoda istemiyorum. Sadece fotoğrafı bulsun istiyorum. Fotoğraflara tıkladım. Şu an aramaya başladı. Arasın, neler buluyor hep beraber bakalım. Şu an dosyaları bulurken de bir yandan da şöyle güzel bir yanı var. Fotoğrafları tıkladık. Örnek veriyorum, video ikonuna JPEG'e tıklayalım. Burada ön yüzdeyi biliyoruz. Yani şu an kurtarılmasını gerektiğini, mesela şu fotoğrafı buldu. Bu fotoğrafları bularak bunları kurtarıyor. Tabii biz bunları böyle istediğimizi de tek tek indirebiliyoruz. Hepsini toplu bir şekilde de indirebiliyoruz. Tarama alanı arttıkça bunlar değişiyor arkadaşlar. Şimdi SD karta geldim arkadaşlar. Videoya tıklıyorum. Burada benim FD ile başlayan bir sürü videom var. Gelin isterseniz şurada 50, 51, 50, 51, 52'yi silelim. Diyelim ki yerimiz yetmedi. Silmek durumunda kaldım. Şu şekilde sildim. 50, 51, 52'miz yok. Şimdi uygulamamıza girdik. SD karta giriyorum. Ben şu an sadece video, o sildiğim videoları bulmak istiyorum. Sadece video tara dedim. Şimdi arkadaşlar tarama başladı. Bizim sildiğimiz 50, 51, 52. dosyaları buldu. Buradan mesela dosyaya tıklayarak ön izleyebiliyoruz. Şöyle yüklenmesini bekliyorum. Yüklenilsin. Mesela şu an videoyu başlattı. Videoyu kurtardık, yani şu an yani videoyu bulduk tekrarında. Örnek veriyorum, 51'e tıklıyorum. Mesela 51. videomuzu da buldu.
Bu şekilde arkadaşlar videolarımız bulabiliyor. Tabi bu ne kadar sürerse, yani şu an %13 hemen sildiğim için geriye doğru gidiyor. Tabi bu %100'ü tamamladığında eskiye kadar bütün videoları bulacaktır. Örnek veriyorum, artık bir tane dosyayı kurtarmak istediğimizde örnek veriyorum 51'e tıkladım. Kurtar dediğimde bizden hani bunu almamızı istiyor. Yani buna üyelik olmamızı istiyor. %30 bir indirim var şu aralarda. Aşağıya bir kod bırakırım. Hani oradan da %30 indirimle alabilirsiniz. Zaten her yerde bulabilirsiniz bu %30 indirimi. Ne yapabiliriz? Yani ücretsiz olarak ön izleme ekranından videoyu izleyebiliriz. İşimize yarayan kısmını alabiliriz. Tabii videonun asıl kısmını, yani 4K ise 4K'yı alabilmek için kesinlikle profesyonel, yani pro moda geçmemizi istiyor. Hani işin güzel kısmı, hemen bizim kayıp dosyalarımızı direkt gösteriyor. Hani buradaki şu an mevcut olan 19 tane videom var. Ben üstüne 8 tane daha buldum diyor mesela. Mevcut dosyalar bunlar. Tıkladığımızda şu anki benim şeyde olan, hafıza kartında olan 49'a kadar. Buradan kayıp dosyalara tekrar tıkladığımda mesela 52'yi tek olarak buldu. Daha sonrasında burada 25 tane videoya geçti. 50, 51, 52'yi bulmuş. Bu şekilde arkadaşlar bizim sildiğimiz dosyaları, mesela ben bunu çok daha öncesinde silmiştim. Şu an onu buldu. Böyle taramalar yükseldikçe eskiye dair videolarımızı bulacak. Hani gerçekten faydalı olabilecek bir uygulama diye düşünüyorum. Neden? Hani tamam, belki profesyonel modu alamayabilirsiniz. Paranız, yani lisans olarak tek seferde de alabiliyorsunuz. Ömür boyu, yani ömür boyu kullanabilmek için. Ama dediğim gibi bir videonuzu ön izleme olarak tıkladığınızda burada bekleyebilirsiniz. Buradan videonuzu, yani istediğiniz kısmını alabilirsiniz. Sadece bir tavsiye olarak bir video çekeyim dedim. Bu videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Umarım bir kayıp yaşamazsınız. Tabii ki bu hani kötü bir şey. Mesela ben zorunlu olarak bu SD kartın 128 GB'ını sıfırlamak durumunda kalmıştım. Çünkü ben bilgisayar aktarmayı unutmuşum onu. Tamam, bilgisayarda birkaç vardı ama olmayanlar da vardı. Bunlar yani silinmişti. Artık bu uygulamayla bunları geri alırım. Hani ön izleme ekranından istediğinizi alabilirsiniz. Dediğim gibi hani aylık, yıllık olarak seçenekler de var ama ömür boyu satın alırsanız zaten aynıya denk geliyor. Çok daha karlı oluyorsunuz. Benim sadece bir tavsiyemdi. Böyle bir kaybınız olursa aklınızda bulunsun. Kullanabileceğiniz güzel bir uygulama. Çok basit, hemen yükleniyor. Hemen taramalar gerçekleşiyor. Ne kadar çok beklerseniz o kadar çok videonuzu buluyor. Yani %100 tamamladığında, bütün hafıza kartınızı taradığında size bütün videolarınızı bulup getirecek arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.